Yeni bir videoda birlikteyiz uzun bir aradan sonra. Ben Tango Alfa 5, Lima Victor Charlie. Nano VNH4 versiyon severe ölçümü ile ilgili kullanacağımız cihaza şöyle uzun zamandan sonra tekrar bir bakma ihtiyacı hissettim. Kutuyu açtığımızda bu şekilde iki giriş portu olan, üstte açma kapama butonu, menülerde gezinme ile ilgili bir knop, SD kart yuvası ve C-Type şarj yuvası bulunmakta. Kutu içeriğinde 3 adet soket bulunmakta. Şu uzunlukta yaklaşık 15 santim kadar uzunlukta bir kablo ve dokunmatik için kalem. Önce nano VNA ağımıza fabrika ayarlarına bir döndüreceğiz. Sonrasında da kalibrasyonunu yapacağız. Kalibrasyonunu yapmak için önce cihazı bir açalım. Sıfırlayalım. Ekranın herhangi bir yerine dokunduğumuzda bize bu şekilde menü gelmekte. Kalibrasyon, reset dediğimizde bulunan ekranı resetliyor. Konfigürasyon, expert settings dediğimizde daha fazlası, clear konfigürasyon dediğimizde tümünü sil ve resetle. Hemen şurada kalemin ucunda gözüken menüye tıkladığımızda tamamen şu an hiçbir ayarın yapılmamış olduğu, aldığımız ilk haliyle tekrar menüye dönüş yapmakta. Şimdi bundan sonraki adımlarda öncelikle şu ekrandaki işaretlerden sadece sarı ve turkuaz kalacak şekilde diğerlerini kaldıracağım. Kaldırdım. Sonrasında simülasyon start, yani hangi aralığa biz bunu kalibre edeceğiz onu girmemiz lazım. 1.5 MHz ile stop 600 MHz, yani 470 de olabilir. Amatör band kapsamında daha yukarısı da olabilir. Siz neyi tercih ederseniz. Şurada start başlangıç, şurada stop frekansını görebiliyoruz. Şurada bu değeri ben 401'e alacağım. Ayarı daha hassas yapmada görsel olarak bize imkan sunacak. Kalibrasyona geldim. Kalibrasyon dedim. Şimdi burada 3 tane soket, bir tane kablomuz var. Şu open, yani açık olan, bunun ortasında herhangi bir şey yok. Yani canlı uç diye bahsettiğimiz bir çıkıntı yok. Önce bunu takacağız. Nereye takacağız? İlk porta, yani S11 port 1'e takacağız.
Hafifçe sıktık, vidaladık. Open butonuna bastığımızda şurada mavi gidiyor. Tamam diyor. Sonra check ediyor. Tamam. Bunu tamamladık. Çıkartıyorum. İkincisi kısa devre, yani ortadaki uç ile dış çerçeve birleşik kısa devre olan soketi taktım. Sonra butona tıkladım. Yine mavi devam etti. Bitirdi. Check yaptı. Şimdi yük olanı takacağım. Diğerini çıkartıyorum. Yükte ne var? Yükte ortada canlı uç, aynı bir BNC konnektör gibi. Dış çerçeve, yani ortayla dış birbirinden bağımsız. Canlı uç ve şase. Toprak hattı, ground. Bunu taktıktan sonra yüke tıklıyorum. O da tamamladı. Şimdi izolasyon ve true var. İzolasyonu da yine aynı yük ile yapacağız. Çünkü e, burada kullanılan konektör de e, diğer konektörde kullandığımız işlemi gerçekleştirecek. Bunun beşinin de, yani open, short, load, izolasyon ve true değerlerinin tamamının yapılması gerekiyor. Buna tıkladım, yine mavi devam etti. İşaretledi. Şimdi bunu çıkartıyorum. Bir tanesi kaldı. O da kabloyla yapacağız. Kablonun iki ucu var. Bir ucunu port 11'e takıyorum. Diğer ucunu port 2, yani S21'e takıyorum. Sonrasında, yani şekil şu oldu. Bir port 2. Sonrasında true değeri de kontrolü yapıldı. Devam et diyorum. Bizden kaydetmemizi istiyor. Ben bunu bir numaralı hafızaya kaydettim. Şuradan geri geldim. Display, port 1, format SVR. Buraya geldim. Şimdi bunu çıkartacağım. Bununla işimiz kalmadı. Bu şekilde kalibrasyonunu yaptık. Şimdi bir anten takalım. Bu elimdeki anten teleskopik anten. 144, 146, 430, 440 çalışıyor. Diamond RH 775 model. Şurada butonla frekanslar arasında bir gezinme yapacağım. Bakalım şuradaki en düşük değer nerenin? Evet, tam kapalı haldeyken severe değeri 1.1, 1.2 civarında değişiyor. 1.114, 1.15 gibi. Şimdi diğer tarafa geçelim.
Yani şuradaki eğriye bakacağım. Buradaki eğrinin değeri nedir? Burada da 531 MHz'de bize kullanılabilir seviyere değeri verdi. Şimdi bu tam boy açtım. Bu anten bize nasıl bir hizmet verecek? Onu görme kapsamında. Tam boy açık ve yatay pozisyonda şu an. Tabii video için bir pozisyon alması gerekiyor antenin. Evet, 187 MHz'de 1.1 değerinde. Buradan 1 hatta 2 boğumunu kapattım. Tabii antenin boyu kısalmış oldu. Burada 188 MHz'e kaydı ileriye doğru. Diğer RAF, UAF kısmına baktığımızda 564 MHz'lerde bize kullanılabilir bir seviyere değeri verdi. Tabii buradaki maksat bu antenin ya da benzer antenlerin seviyere değerlerinin nasıl ölçüleceğini göstermek. Uygun anten bulur, uygun anten kullanırız. Seviyere değerinin düşük olması bize ne kazandıracak? Kullandığımız el telsizinin ya da mobil telsizin ya da sabit telsizin tam güçte kullanılmasını ne yapacak? Sağlayacak. Yani 5 wattla gönderme yaptığımız bir el telsizi düşünelim. 5 watt'a yakın en yüksek değeri bize verecek. Seviyere değeri yüksek olur. Empedans 50 ohm'un altında ya da üzerinde olursa ne yapar? Yine güçte kayıp olur. İletişimde bize istediğimiz performansı vermeyebilir. Evet, şimdilik bu videoya son veriyorum. Bir sonraki videoda inşallah HF antenin seviyere değerinin hangi matlarda nasıl bir seviyere değerine sahip olduğunu göstermek amacıyla bir video eklemeye çalışacağım. Tango Alfa 5 Lima Victor Charlie izlediğiniz için teşekkürler. 73